Şimdi çantamızı ön kısmını yaptık. Çantamızın sapını geçirdik. Çanta sapımız da hazır. Bu şekilde çantamızı hazırladık. Şimdi bu çantayı astarsız da kullanmak pekala mümkün. Ancak biz buna şimdi astar yapacağız. Nasıl astar yapıyorum onu göstermeye çalışacağım. Şimdi bu çantanın hatırlarsanız ilk videoda taban kısmını göstermiştim ve taban kısmını biz kare şeklinde işlemiştik. Yaklaşık 28 santim boyutlarında idi. Şimdi 28 santimin taban uzunluğuna yanlardan şu şekilde şu kadarlık bir miktar daha ilave ettik. Şimdi burası da yaklaşık şöyle ölçtüğümüzde 20-21 santim kadar. Şimdi 28 21 santimde 49-50 santim boyutlarında oluyor. Şimdi biz kumaşımızı kare şeklindeki bir kumaşı kestik. Dikiş paylarını da içerecek şekilde yaklaşık 60 santim boyutlarında, birer santimde dikiş payları gittiğinde 58 santim kalacak. Şimdi burada bu çantayı yerleştirirken, çanta içini yaparken şunu esas alacağız. Her bir kumaşın bir kenarı çantamızın bir kenarına denk gelecek. Yani şurada çantamızda 1, 2, 3, 4 tane köşe var. Kumaşımızda da 4 tane köşe var. Şimdi bu köşelerden ne kadar işaretleyeceğiz? Çantamızın ağız kısmını ölçüyoruz. 14 santim. Birer santimde dikiş payı bıraksak 15 santim. Yani biz bu her bir kenardan her bir köşenin sağından ve solundan olmak üzere 4 tane köşede 15'er santimi işaretliyoruz. Evet. Şimdi bu köşede işaretlemeyi yaptıktan sonra kumaşımızın iç kısmı içine gelecek şekilde çantamızın içine yerleştiriyoruz. Çantamızın içine yerleştirdikten sonra herhangi bir köşeyi alıyoruz. Şimdi bu köşede
Şu nokta yaklaşık 1 santim bir dikiş payı bıraktıktan sonra bunu orta noktaya, çünkü 14 santim burasıydı, ne kadar pay bırakacaksak bu şekilde önce yaklaşık bir iğneliyoruz. Şuradan da 2 tane köşeden bırakırsak aynısını diğer kenarımızda yapıyoruz. İlk önce 4 köşede iğnelerin olduğu yere kadar. Aradaki kısmı boş geçiyoruz. Buraya geliyoruz. Yine yaklaşık 1 santim kapatıp bu noktayı işaretliyoruz. Dört köşede bu işlemi yapacağız. Dört köşeyi de yapıp ters çevirdiğimizde çantamız şeklini almış oluyor. Şimdi bu fazlalıkları iç kısma alacağız. Bunun için şu kenarları iyice oturtturduğumuz için oturtturduğumuz bu noktalarda iğneleri üst kısma bir nevi terleme yapar gibi üst kısımda bırakaraktan bütün katladığımız kumaşları tekrardan çıkartıyoruz. Şimdi kalıbımızı tekrardan çıkardık. Bunu ikiye katlıyoruz. Taban kısmını oturtturabilmek için bunu ikiye katladık. Şimdi köşelerde şöyle bir işlem yapıyoruz. Burada tabanımızın uzunluğu, kestiğimiz kumaşın uzunluğu 60 santimdi yaklaşık olarak. Birer santim kenardan dikiş payları bıraktığımızda 58 santim. Ortada çantanın alt tabanını işlediğimiz kısım ise 28 santimdi. Yani her iki kenarlarda 30'ar santim kalıyor. 30'ar santim bu köşede iki tane köşeye eşdeğer olarak dağıtırsak bizim burada daha önce işaretlediğimiz şu iki noktayı da birleşme noktası kabul ediyoruz. Burası üst üste gelecek. Burayı bir sabitleyebiliriz şu şekilde. O zaman burası 15 santimlik bir kısım olacak. Aynı şekilde şöyle düz bir şekilde de tutarsak bu kenardan da 15 santimlik bir noktayı işaretledik.
Şimdi burada şu sabitlediğimiz nokta ile bu sabitlediğimiz nokta ile 15 santimiz aldığımız nokta bizim çantamızın yan boyutu. Yani şu boyutu. Bizim çantamızın şu boyutu. O da yaklaşık 20-21 santim. Şöyle işaretlediğimizde, her iki noktayı birleştirdiğimizde bizim bu kısım çantamızın bir kenar kısmı olacak. Aynı şekilde diğer noktasını yaparsak, karşı kenarını yaparsak, kat kat gelen noktamız burasıydı. Çanta ağzını aldığımız kısım. Burayla bu noktayı birleştireceğiz. Bu işlemi bir kere de bu kısımda yapacağız. Bu kısımda yaparken yine aynı şekilde burada iç kısmına iğneleyeceğimiz için birleştirme noktamız, birleşme noktası yaklaşık burası diyeceğiz. Biraz diğer kat olduğu için bu iki noktayı yaklaşık birleştireceğiz. Kumaşımızın orta noktası gibi düzelttiğimizde buradan yaklaşık 15 santim işaretleyeceğiz. santimde birleştirdiğimiz bu noktaları iğneleyeceğiz. İki. Bir de bu noktayı aynı şekilde yapacağız. Ondan sonra işaretlediğimiz bu noktalarda dikiş yapıp tekrar kalıbı elle yerleştirerekten evet. Şimdi buraların dikişini yapıp tekrardan kalıbı içeriye yerleştireceğiz. İğnelediğimiz yerlerin dikişlerini çektik, fazlalıklarını kestik. Şimdi bunu kontrol için bir kere daha bunun içerisine yerleştiriyoruz, çantanın içerisine ve ondan sonra temizliğini yapıp kenar dikişlerini yapıyoruz.
Evet. Böylece çantamızın ters çevirdiğimizde de gördüğünüz gibi tamamen oturmuş bir iç hazırlamış olduk. Şimdi çantanın temizliğini yapıp kenar dikişlerini yapıp böylece çantamızın içini de astarlamış olduk. Bu şekilde çantamızın iç kısmını da astarlamış olduk. Evet, çantamızı tamamladık. İçine kumaş kapladım. Kumaşı nasıl kapladığımı kısa bir videoyla açıkladım. Çantanın yapım aşamalarında göstereceğim onu da. Bir tane mıknatıs yaptık ve şu şekilde çantamızı kullanmaya hazır hale getirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Kullanışlı, güzel bir çanta modeli. Başka videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınız varsa beklerim.